Hiç düşündünüz mü? İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir yanardağ aniden patlasaydı ne olurdu? Dumanlar boğaza doğru yükseliyor. Kadıköy lavla kaplanıyor. Ve Galata Köprüsü buhara karışıp yok oluyor. Kulağa bir bilim kurgu gibi geliyor olabilir. Ama bu videoda tam da bunu yapacağız. İstanbul'un göbeğinde bir volkan patlasaydı ne olurdu? Hadi birlikte bakalım. Bir sabah uyanıyorsunuz ama İstanbul artık bildiğiniz İstanbul değil. Simit kokusu yok, martılar susmuş, onların yerine kulakları delen bir uğultu var ve gökyüzüne doğru yükselen simsiyah bir duman. Çünkü o sabah Çamlıca Tepesi'nin altındaki gizli volkan patlamış. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Neyse ki hayır. İstanbul'da aktif bir yanardağ bulunmuyor. Yani böyle bir tehlike günümüzde geçerli değil. Şehir jeolojik olarak volkanik risk taşıyan bölgelerin dışında yer alıyor. Ama bu video gerçekleri değil, ya olsaydıları konuşuyor. Çünkü bazen en ilginç sorular hiç gerçekleşmeyecek olanlardır. Şimdi gelin birlikte hayal edelim. Diyelim ki binlerce yıl önce şu anki Çamlıca Tepesi'nin altında bir volkanik yapı oluşmuş. Zamanla bu yapının altında bir magma odası birikmiş. Magma dediğimiz şey yer kabuğunun altında bulunan erimiş kaya karışımıdır. İçinde sadece erimiş taş değil, silisyum dioksit, demir, magnezyum, alüminyum gazlar, özellikle su buharı, karbondioksit ve sülfür dioksit gibi maddeler de bulunur. Basınç arttıkça bu magma yukarı çıkmak ister ve bir sabah büyük bir patlama olur. İlk belirtiler büyük ihtimalle sarsıntılar olurdu. Yani her şey bir deprem gibi başlayan titreşimlerle başlar. İnsanlar önce bunun beklenen Büyük İstanbul depremi olduğunu zannederdi. Pencereler çatırdar, eşyalar devrilir. Oysa bu kez sarsıntının sebebi fay hattı değil, yerin derinliklerindeki magma hareketidir. Çünkü volkanik patlamaların %90'ı magma yeryüzüne çıkmaya çalışırken yer kabuğunu zorlamasıyla oluşan bu tür öncül sarsıntılarla başlar. Ardından derin bir uğultu duyulur ve sonra simsiyah bir duman gökyüzünü kaplar. Bu duman aslında sadece duman değil, volkanik gaz ve kül karışımıdır. Özellikle sülfür dioksit, hidrojen sülfür gibi gazlar havayı kısa sürede zehirli hale getirir. Sonra yer çatlar, lavlar yüzeye fışkırmaya başlar. Çamlıca Camii'nin kubbesi artık bir volkanın eteğinde duruyordur. Lav doğası gereği her zaman aşağı akar. Bu yüzden Çamlıca'dan Altunizade, Üsküdar, Kadıköy gibi bölgelere doğru yayılır. Peki lav tam olarak nedir? Lav yüzeye çıkan magmadır. Sıcaklığı genellikle 700 ila 1200 derece arasında değişir. Temas ettiği her şeyi eritir. Asfalt, beton hatta çelik bile kısa sürede şekil değiştirir. Lav hızlı değildir. Saatte sadece 5 ila 10 kilometre hızla ilerler. Ama bir kez yola çıktı mı durmaz. Ve sonunda mutlaka ulaşır. Yaklaşık 2 saat içinde lav Boğaziçi Köprüsü'ne ulaşır. Eğer müdahale edilemezse o çelik dev köprü bile lavın sıcaklığına dayanamaz ve İstanbul'un iki yakası birbirinden kopar. Aslında asıl tehlike lav değil, volkanik kül. Bu kül sıradan kül gibi değil. Mikroskobik cam parçacıkları gibi keskin, hafif ve tehlikelidir. Solunduğunda solunum yollarını tahriş eder. Hatta uzun vadede silikozis gibi akciğer hastalıklarına neden olabilir. Rüzgarla kilometrelerce uzağa taşınabilir. Sadece İstanbul'u değil, tüm Marmara bölgesini etkiler. Bu kül bulutu aynı zamanda gökyüzünü örter, güneşi kapatır. İstanbul'da gündüz vakti gece gibi olur. Tarih boyunca buna benzer olaylar yaşandı. 1815'te Endonezya'daki Tambora yanardağı patladığında atmosfere öyle büyük bir kül ve gaz bulutu yayıldı ki ertesi yıl dünyanın pek çok yerinde yaz hiç gelmedi. Tarihe yazsız yıl olarak geçti. Küresel sıcaklık 1 derece düştü. Kıtlık başlamıştı. Ve sonra uçaklar uçamaz hale gelir. Çünkü volkanik kül jet motorlarına zarar verir. Bu yüzden tüm hava sahası kapatılır. Ayrıca elektrik altyapısı, internet, iletişim hatları da kül yüzünden çöker. İstanbul tam anlamıyla dünyadan kopar. Peki tahliye mümkün mü? Normalde bile trafik çilesi yaşayan İstanbul'da böyle bir senaryoda tahliye neredeyse imkansız olur. 16 milyonluk nüfus lavlar nedeniyle tünelleri, metroları, ana yolları kullanamaz. Birçok kişi evinden çıkamaz.
Bazıları boğazdan yüzerek kaçmaya çalışır. Bazıları ise sadece balkonundan lavı izler. İlk 24 saat içinde İstanbul yaşanmaz hale gelir. 48 saat içinde şehir tahliye edilemezse hayatta kalma şansı dramatik biçimde düşer. Ve sonra lav denize ulaşır. Sıcak lav denizle buluştuğunda aniden katılaşır. Ancak bu temas aynı zamanda devasa miktarda suyun buhara dönüşmesine yol açar. Bu da güçlü buhar patlamalarını tetikler. Bu olaylara freatik patlama denir. Yüksek basınçlı su buharı aniden patlayarak tsunami benzeri dalgalar oluşturabilir. Sahil şeridi büyük hasar alır. Galata Köprüsü artık yok. Ayrıca lav deniz suyunu asidik hale getirir. Bu da deniz canlıları için ölümcül bir ortam yaratır. Ekosistem çökebilir. Peki bu sadece bir kurgu mu? Evet, İstanbul'da aktif bir volkan yok. Fakat Türkiye'nin dört bir yanında tarih boyunca faaliyette bulunmuş birçok volkanik bölge mevcut. En son 1855 yılında Van'daki Tendürek Dağı'nda bir patlama kaydedildi. Daha yakın zamana gelirsek Nemrut Dağı hala potansiyel olarak aktif kabul edilir. Ayrıca Erciyes, Hasan Dağı ve Ağrı Dağı uyuyan volkanlardır. Yani tamamen ölü değil, sadece sessizler. Binlerce yıl sonra tekrar uyanabilirler. İstanbul'da böyle bir yanardağ patlaması yaşansaydı neler yaşanırdı hiç düşündünüz mü? İlk etkilenen semt neresi olurdu? Bu tuhaf düşünce deneyinde bizimle olduğunuz için teşekkürler. Daha fazla garip ve ilginç ya olsaydı macerası için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza çılgınca bir fikir mi geldi? Yorumlarda paylaşın. Belki bir sonraki videomuzda sizin fikriniz konu olur.